Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya Türklere kapıları kapattı mı? Almanya Schengen bölgesinde olmasına rağmen sınırlarında, kara sınırlarında neden kontroller yapıyor? Almanya Türklere vize vermeyerek neyi amaçlıyor? Bunları konuşacağız. Bunun yanı sıra bu durumun Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızı nasıl etkileyeceğini de ele alacağız. Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde serbest dolaşım hakkı vardır. Yani Schengen. Ancak bu Schengen dolaşımını geçici olarak Almanya askıya aldı. Hatta Fransa'dan da bir açıklama geldi. Fransa'da kara sınırlarındaki kontrollerini arttıracaklarını ifade etti. Almanya'nın bu kararı Polonya başta olmak üzere komşu ülkeler tarafından büyük bir tepkiye neden oldu. Avusturya özellikle biz bunu kabul etmiyoruz dedi. Dedi ama fazla bir şey de yapamaz dediğiyle kaldı. Peki Almanya bunu neden yapıyor? Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un açıklamasına göre biz sınırlarımızı düzensiz göçe karşı koruyoruz. Göçmenlerin düzensiz bir şekilde bu ülkeye gelmesini istemiyoruz diyor. Peki gerçekten böyle mi? Bence öyle değil. Neden mi? Bakın. Almanya'nın bugün 2 milyon yurt dışından çok acil bir şekilde işçiye ihtiyacı var. Her sektörde büyük bir açık var. İşletmeler işçi bulamıyor. Mavi yaka ya da beyaz yakalı çalışacak insana ulaşamıyor. Birkaç sektör söyleyeyim. Mesela ulaşım sektörü, tır şoförü yok. Otomotiv sektörü, ustalar yok. Yani aklınıza gelebilecek her alanda büyük açıklar var. Kıymetli izleyicilerimiz, bu kadar açığa sahip olan Almanya'nın yıllık kaybı 200 milyar euro. İşçi bulamadığı için üretimini hızlandıramıyor. 200 milyar euro her yıl işçi bulamadığı için kaybediyor. Büyük bir rakam. Şöyle büyük bir rakam. Almanya'nın Çin'le olan ticaretinin büyüklüğü 300 milyar dolar. Evet. Yani 3'te 2 oranında her yıl işçi bulamadığı için kayıp yaşıyor. Şimdi Almanya kara sınırlarını kapatarak kime, hangi mesajı veriyor? Şu anda Almanya'da ırkçılık yükselişte. AfD denilen bir parti var bildiğiniz üzere. Yapılan son seçimlerde oylarını çok ciddi oranda yükseltti. Girdiği seçimleri galibiyetle kapatıyor. Peki AfD neyi savunuyor? AfD göçmen istemediğini söylüyor. Ve Almanlar da bu partiye bu görüşünden dolayı oy veriyor. Yani göçmen düşmanlığı yükselişe geçti. Hal böyle olunca mevcuttaki Scholz başbakanlığındaki koalisyon hükümeti de koltuğunu kaybetmemek için Almanya'daki göçmen istemeyenlerin AfD'ye giden oylarını geri alabilmek için biz sınırlarımızı kapattık diyor. Bir taraftan ekonomi, bir taraftan koltukları. Siyaset o kadar kötü bir şey ki hiçbir şey tanımıyor. Kendi koltuklarını korumak için biz göçmen istemiyoruz politikalarına destek veriyorlar. 2 milyon işçiye ihtiyacı olan bir ülke, yılda 200 milyar euro kaybeden bir ülke sokaktan tuttuğunu ülkeye alması lazım. Evet arkadaşlar, beğenirsiniz beğenmezsiniz. Almanya ekonomisini sürdürebilmek için buna ihtiyacı, işçiye ihtiyacı var. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Almanya ekonomisi 35 milyar dolar para kaybetti. Sadece ticaretinden. Şu anda Almanya ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla Ukrayna'ya ekonomik destek verdi. Evet, Amerika'nın verdiği desteği geçmiş vaziyette. Bu kadar ekonomik bir çıkmazın içerisine doğru sürüklenen Almanya'nın sınırlarını kapatması, Türklere vize vermemesi tamamıyla bu siyasetçilerin oy kapmak için bir tezgahı. Gidin Almanya'ya, istediğiniz işletmeye sorun. Hepsi işçi arıyor. İşçi aramayan bir tane işletme yok.
Ama sınırları kapatıyorlar, Türklere vize vermiyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, işin içerisinde iş var. Bakın, 2025 Eylül ayında Almanya'da genel seçimler yapılacak. Şu anki Başbakan Scholz şunu açıkladı. Dedi ki ben adayım dedi. Tamam. Asgari çalışma saat ücretini de normalde 12,48 euro olacakken ben dedi Ocak ayında bunu 15 euro yapacağım dedi. Vergileri düşüreceğim dedi. Bir daha kazanırsam. Kıymetli izleyicilerimiz, hangi vergiyi düşürecek? Hepsi soru işareti. Bunların hepsi kendi koltuklarını korumak için yaptıkları Ali Cengiz oyunları. Biz göçmenleri istemiyoruz, politikalarını öne çıkartıyorlar. Bakın, bu sadece Almanya'da olan bir durum değil göçmen düşmanlığı. Nerede ekonomik bir kriz olursa, ekonomik göstergeler aşağı yönlü olursa ilk suçlular göçmenlerdir. Fransa'da aynı, Avusturya'da aynı, Belçika'da aynı, İngiltere'de aynı, Danimarka'da aynı, İsveç'te aynı, İsviçre'de aynı, Norveç'te aynı. Hepsi aynı. Söyledikleri bir şey var halkın. Bu göçmenler olmasa biz ekonomik olarak daha iyi oluruz derler. Oysa ki şu an Almanya'da 5,5 milyon Türk bulunuyor. Her sektörde çalışan vatandaşımız var. Bu ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlıyoruz. Ama ırkçılık buna izin vermek istemiyor. İşte Almanya'yı yönetenler de bu ırkçıların oylarını almak için sınırlarını kapatıyorlar. Evet, onlar için göçmenlerin bir önemi yok. Oy önemli. Oy almak için sınırlarına ne yaptılar? Kontrolleri koydular. Sınırları biz koruyoruz görüntüsü verdiler. Hani hukuk? Hani Schengen Anlaşması? Yok böyle bir şey. İşlerine geldikleri zaman hak, hukuk, insan hakları diyorlar. Ama hepsi sözde kalıyor. Bakın, bir konuda uyaracağım sizi. Özellikle beni Türkiye'den izleyen kıymetli izleyicilerim. Kaçak yollarla kesinlikle bu topraklara gelmeyin. Avrupa'ya ayak basmayın. Şu anda Almanya'ya kaçak yollarla gelip iltica edenlerin %99'u sınır dışı ediliyor. Mahkemeleri bitince bunlar uçağa konuluyor ve Türkiye'ye gönderiliyor arkadaşlar. Evet. Sakın ola ki paranızı, pulunuzu insan kaçakçılarına kaptırıp olmayacak bir şeye amin demeyin arkadaşlar. Elinizdekini kaybedersiniz. Yasal yollarla gelin. Bunda bir sıkıntı yok. Sonuna kadar yasal haklarınızı kullanın gelin. Bunda hiçbir sorun yok. Ama mülteci kamplarında kalmak için insan kaçakçılarının size sunmuş olduğu bu hayal dünyasına inanmayın kardeşim. İnanmayın. Şu anda Almanya'ya yasal yollarla gelmek kaçak gelmekten daha kolay. Aman diyorum, aman dikkatli olun. Evet değerli izleyicilerimiz, peki bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu videonun altında bulunan yorum bölümüne yazınız. Sizden bir ricam var. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bu videonun altında abone ol tuşu var. Buna bastığınız zaman ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone oluyorsunuz. Yine yeni videolardan hemen haberdar olmak istiyorsanız, tüm bilgilere anında ulaşmak istiyorsanız yine bu videonun altında bir zil işareti var. Buna bastığınızda da yeni bir video yayınladığımızda hemen size bildirim gelecek. İkisi de ücretsiz. Kanalımıza katkıda bulunmak istiyorsanız bu videonun altında katıl ya da teşekkür tuşu var. Buna bastığınızda ise arzu ederseniz kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.